iki başkan vekilimizi ziyaret ederek başladık. Ziyaretimizde iki somut ve Türkiye açısından önemli konuyu dile getirdik. Bunlardan bir tanesi malum Hakimler Savcılar Kurulu seçiminde yapılan açık anayasaya aykırı usulsüzlüktü. Çok kısaca hatırlatacak olursak, anayasa diyor ki hakimleri, savcıları seçerken, Hakimler Savcılar Kurulu'na seçerken burada en geniş mutabakat lazım. Birinci turda yüksek bir mutabakat arıyor. İkinci, 3'te 2'yi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek bir mutabakat arıyor. 5/3. Olmuyorsa en yüksek oyu alan iki aday arasından kura diyor. Bu kadar açık yazılmış. Komisyonda beyefendiler birinci tur, ikinci tur yine yok, birinci turda yok, ikinci turda yok. Kuraya geçecekken üçüncü tur yapıp kendi 30 oylarını 15-15 ikiye bölüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 olan oy sayısını geçip kuraya iki AK Parti'nin tercih ettiği adayı bırakmaya çalışıyorlar. Anayasa çok net, 10 yaşında öğrencinin okuyup anlayacağı şekilde birinci tur, ikinci tur olmadı kura diyorken bunlar üçüncü turda kendilerinden iki parti çıkarıyorlar. Ve bunu komisyonda yaptıklarında komisyonu terk ettik. Mecliste de oy kullanmadık. Bu yöntemle belirlenmiş belirlenmiş seçime girilebilir mi? Mecliste de Numan Bey'in başkanlığında aynen anayasada yazdığı gibi uyguladılar. Yani komisyonun yaptığının anayasaya aykırı olduğunu, doğrusunun bir de nitelikli çoğunluk aramak, ikinci de nitelikli çoğunluk aramak, bulunamadığında kuraya başvurmak olduğunu Meclis Genel Kurulu'nda uyguladı. Genel kurulda yapılan doğru da genel kurula getirilen adaylar anayasaya ve genel kuruldaki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasayı komisyonda ihlal edip kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar. Kura eğer ki mecliste salt çoğunluğu yakaladıysan komisyonda anayasaya uymayabilirsin, adayı ikiye bölersin yaparsın. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bunun yürütmesinin durdurulması için 10 saat içinde başvurmuştuk. Önümüzdeki günlerde görüşülecek Anayasa Mahkemesi'nde. İkinci hususta Anayasa Mahkemesi'ne alay eden, adeta Anayasa Mahkemesi'ne sen gözümde yoksun diyen anlayışa Anayasa Mahkemesi'nin bir cevap vermesi gerekiyor. Onlarca yüzlerce örneği var da son örneği. Rektör ataması. Anayasa Mahkemesi demiş ki rektörü böyle atayamazsın Erdoğan'a. Anayasaya aykırı. Erdoğan'a meclise 9 ay süre vermiş. Bu 9 ayı aslında maksimum süre. Mümkün olan en kısa sürede düzeltmesi lazım. Son gününe kadar tutup 60'ın üzerinde rektörü atayıp istismar edip son günde aynı yasa maddesini tekrar getiriyorlar. Küfür eder gibi Anayasa Mahkemesi'ne. Adeta diyorlar ki ya düşünün işte sizi ben atadım kardeşim diyor. Benim bu neyi nasıl yapacağıma siz karar veremezsiniz. Kararınıza rağmen 9 ay yaparım, 9 ay sonra aynısını getiririm. Hadi 9 ay daha süre verin gidin kumda oynayın diyor Anayasa Mahkemesi'ne. Gözümde yoksunuz diyor. Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıldır kullanmadığı yürütmeyi durdurma kararı verme imkanı var. Bizim Anayasa Mahkemesi'nden talebimiz, bizim diğer başvurularımız için taleplerimiz saklı kalmak üzere bu tip kendi kararını uygulamayan işte kadının soyadında yapmaya çalıştılar. Büyük bir mücadeleyle geri çektirdik. Şimdi rektör atamasında yapıyor. Kendi kararını uygulamayıp aynısını getirene, anayasaya göre aynısını asla getiremez. Asla getiremez. Bu tip durumlarda yürütmeyi durdurmayı ver, bak bakalım bir daha yapabiliyor mu diyoruz. Biz bu iki konudaki düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi Anayasa Mahkemesi'nin sayın başkan ve vekillerine
ifade ettik, anlattık. Tabii ki onların bu konuda ne düşündükleri, ne söyledikleri kararlarıyla birlikte olacağız. Hakimler kararlarıyla konuşurlar. Bu konuda kendilerinden herhangi bir yorum, herhangi bir yaklaşım ne bize ne kamuoyuna açık beklemiyoruz. Ama meselenin anayasa ihlali olduğunu bir kez daha bütün kamuoyunun önünde söylüyoruz. Bu görüşlerimizi ifade ettik. Büyük bir nezaketle, kurumun kültürüne yakışır bir ev sahipliğiyle ve Sayın Başkan ve vekillerin kişisel nezaketleriyle karşılandık, ağırlandık, uğurlandık. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan, geçtiğimiz dakikalarda bir duruşma vardı CHP kurultayına yönelik. 30 Haziran'a ertelendi, ikinci duruşmaydı. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Arkadaşlar, duruşmayla ilgili ilk günden beri tutumum belli. Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. O yüzden bu işlerin sürecinden istifade ediyorlar. Bu duruşmanın sonuç verip de herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay. Dünya kadar yalan. 1200 tane cep telefonu dağıtılmış dendi. Hep birlikte toplanıp çıkardık. O gün de cep telefonlarımız sinyal verirken markası, modeli nereden alındığı belliydi. Bugün de belli. Bir tane ispat olmayan saçma sapan konularda 3-5 tane meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri. Yönetsinler. Ben mahkemeye, hakime, savcıya, onların tutumlarına bir şey diyecek değilim. Açıyor mahkemeyi, getiriyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Meczupları dinletiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. En sonunda hak yerini bulur. Ben bunun sonucundan endişeli değilim. Sürecinden istifade etmek isteyenler var, onun farkındayız. CHP'de karışıklık. Biz bir kurultay daha yaptık aynı delegeyle. Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar yani? O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. Parti içinde kargaşa varmış diye göstermek için yapılmış bir hamle, bir çaba boşa çıkmıştır. Parti içinde karışıklık arayanlara bakın, Cumhuriyet, Sözcü, Nefes, Bir Gün, Evrensel gibi muhalefete de eşit yaklaşan haberlerini veren gazetelerde parti içinde bir karışıklık okuyamazsınız. Parti içinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak okusunlar. Bugün Yeni Şafak'ın manşetini hadi akşam üstünde tepinsinler. CHP'de bir karışıklık yok. Geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında, sonra sütun sütun, bugün Mehmet Şimşek'e odunla vurmuşlar. Odunla vurmuşlar. Daha ne yapacak? Yeni Şafak kimin? Yeni Şafak'ın desteği Sayın Damat'a. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf sokarak kafasına vuruyor Mehmet Şimşek'in ve politikalarının. Ondan parti içi karışıklığa meraklı olanlar için CHP eski cazip halini kaybetti. AKP'yi tavsiye ederim, Yeni Şafak. Bunları Yeni Şafak'tan takip edin. Ben öyle yapıyorum, çok haz alıyorum. Efendim, Ekrem İmamoğlu'nun video mesajları, aynı zamanda pankartları, onun ismiyle asılacak pankartlara bir yasaklama geldi. Peşinden de bugünlerde hem Mansur Yavaş'ın hem de Özgür Çelik'in ziyaret için başvurduğu ancak kabul edilmediği Adalet Bakanlığı'ndan bu konuşuluyor. Neler söylersiniz, doğru mu? Değerli arkadaşlar, doğru. İl Başkanımızın, Sayın Mansur Yavaş'ın başvurularına uzun süredir cevap verilmiyor. Ayrıca orada bulunan arkadaşlarımız, en son Mehmet Ali Çalışkan İzmir Buca cezaevine nakledildi. Gittiğimizde hepsini ziyaret ediyorduk. Şimdi ona mani olmak için arkadaşları her birini bir başka cezaevine dağıtıyorlar. Görüşmeyelim, konuşmayalım diye onların moralmen çökmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Aile ziyaretlerini, yakınlarının ziyaretlerini imkansızlaştırmaya, aralarına yüzlerce kilometre koymaya çalışıyorlar. Bir psikolojik harp yürütüyorlar. Ne gerek var? Tutukluluk bir tedbir ve istisna olması gereken bir tedbiri bir cezalandırma yöntemi olarak zaten kullanıyorsun. Ne gerek var psikolojik harbe? Demek ki hukuk savaşını kaybediyorsun, psikolojik savaş açmışsın. Çünkü iddianame hazırlanamıyor. Başta söylenen o büyük lafların hepsinin altı boş çıktı. Heybeden Türk değil, bir boşluk çıktı. Bir şey çıkaramıyorlar. Attıkları her iftira çöküyor. Artık makam şoförüne
Makamın sahibiyle neden telefon görüşmesi yapıyorsun her sabah sorularına? Evden alacağım, telefon etmezse nasıl konuşacağız diyor. Makam şoförüyle makamın sahibinin telefon görüşmesini, özel kalem müdürünün telefon bağlamasını sorar hale geldiler. Özel kalem müdürünün 1 yıl önce aldığı arabanın 3 yıl önce yurt dışına çıkışını soruyor. Neden yurt dışına gittin, nereye gittin? Ne bileyim ben, aldığım adam nereye gitmiş? Ona sorun deniyor. Komik hale düştüler. Böyle olunca hukuk savaşını, hukuk rekabetini, hem de hukuk savaşında silahların eşitliği falan yokken, gizli tanıklar, yalan beyanlar havada uçuşuyorken ve biz bunları görmek istediğimizde göremiyorken, ama onlar da hiçbir şeyi ispat edemiyorken, iddianame bile yazamıyorken psikolojik harp başlattılar. Vız gelir tırıs gider. Büyük bir yanlış içindeler. Milletimize şikayet ediyoruz. Analar ziyaret etmesin diye yüzlerce kilometre öteye yollananlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, yol arkadaşını, dava arkadaşını ziyaret etmek istiyor. İlk başlarda izin veriyordu, şimdi vermiyor. Niye? Moral vermesin, onların üzülsünler, sıkılsınlar, dayanışma duygularından mahrum kalsınlar. Biz hepimiz sonuna kadar arkalarındayız. Hepsi çok güçlü duruyorlar, güçlü durmaya devam edecekler. Buradan başları dik, alınları açık girdiler, başları dik, alınları açık çıkacaklar. Efendim izninizle benim de iki sorum olacak. Siz az önce değindiniz Yeni Şafak'ın manşetine ama o manşette bazı cümleler vardı. Faiz arttı, enflasyon azdı, döviz yükseldi, rasyonel çöküş. Tam da ciddi bir kabine revizyonunun konuşulduğu dönemde Mehmet Şimşek'e yönelik böyle bir başlık. Bir de Cumhurbaşkanı'nın size yönelik bazı açıklamaları olmuştu ve Ekrem İmamoğlu operasyonuna yönelik Ahtapot suç örgütü. Yani bu artarak devam ediyor bu suçlamalar ama bir yandan da size bir anayasa çağrısı yapılıyor. Siz bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Yeni Şafak'a söyledim. Orada alaycı ifadeler var. Hani rasyonel politikalar uygulanacak diyordu. Ondan alay edenler var. Bugün yaşananların faizin arttığını, enflasyonun azdığını, bunun da Mehmet Şimşek yüzünden olduğunu söylüyor. Mehmet Şimşek de faiz kullanılmadığı için enflasyon artmıştı. Yanlış yapılmıştır. İrasyoneldi, şimdi rasyonele geçeceğiz diyordu. Nereden bakarsanız bakın AK Partililerin en çok takip ettiği, en büyük destek aldığı, adeta Pravdaları, onların adına iftira atan, hakaret eden, onların adına hedef gösteren, onların adına her şeyi yapan, onların hedefinde olanların iktidarın hedefinde olduğu yerde hedefte bugün Mehmet Şimşek var. Hedefte Mehmet Şimşek var ve bunu görmek lazım. Geçen hafta Yeni Şafak'ın 2-3 manşetinde hedefte ben vardım. Bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben Mehmet Şimşek'in zaten kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Onun gideceğine kesin gözüyle bakanlar yerine kendilerini öğreniyorlar. Yeni Şafak damadı işaret ediyor. Allah selamet versin. İçlerinde bir şey tercih edecek halimiz yok. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon tek haneli rakamlara inecek, işsizlik bitecek. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Neydi o? Erdoğan'ın iki farklı açıklaması hem anayasa suçlamalar. Ya şimdi sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Yanlış bir iş. Bir kişi bir şeyi bir kişi görüyorsa bunun psikolojide, psikiyatride bir adı var. O yüzden öyle tek başına gördüğü ahtapota hiç kimseyi inandıramıyor. Kanıt koyacak, kanıt. Kanıt olmayıp da öyle söyleyerek inandıramaz. Konuşarak, anlatarak bir kişinin suçluluğunun ispatlandığı düzene hukuk düzeni denmez. Ona tek kişi rejiminde yargının da bir kenara itildiği, suçluya da onun karar verdiği, suçsuzluğa da onun karar verdiği bir düzen olur. Bu düzene bütün hukukçuların direnmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarih direnenleri de yazacak, direnmeyenleri de yazacak. Onun dışında Erdoğan her gün bir şey söylüyor. Biz Erdoğan'la vakit kaybetmeye kalkarsak genel merkezin, evimizin yolunu bulamayız. Biz milletimizle, milletin sorunlarıyla haşır neşiriz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Enerjimiz bitmeyecek, eylemlerimiz bitmeyecek, mücadelemiz bitmeyecek. Ama onlar bu kötülükleri yaptıkça artık bundan sonra
her geçen gün biraz daha sinirlenecekler, biraz daha birbirlerine düşecekler. Eninde sonunda da iktidardan düşecekler. Sayın Genel Başkan, dünkü mitinginizde asgari ücrete ara zam yapılması için harekete geçeceğinizi söylemiştiniz. İşçi ve işveren konfederasyonlarıyla iletişime geçeceğinizi söylemiştiniz. Bununla alakalı bir eylem planınız hazır mı? Bu sabahleyin buraya gelmeden önce Özel Kalem Müdürlüğümüz bu randevuları planlamaya başladılar. Tabii ki muhataplarımızla, değerli konfederasyonlarla görüşmelerde bulunacaklar. Ama bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, Hak İşi ve Türk İşi ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla bir takım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü asgari ücret aldığı zammı 4 ayda erimiş durumda. 8 ay boyunca geçen seneden beter duruma düşecek emekçiler. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Bir büyük mücadele vermek gerekiyor. Konu sadece asgari ücret alanların değil. Türkiye'de asgari ücret zaten olmuş temel ücret. Toplumun %55'ini doğrudan 60'ını ilgilendirdiği gibi emekçilerin herkesin aldığı maaş da asgari ücrete göre pozisyonlanıyor. Asgari ücrete ara zam emekçilerin hakkıdır. Söke söke alınmalıdır. Teşekkür ediyorum.